Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sokak lezzetlerimizden biri olan çatal tarifini paylaşmak istiyorum. Kıyır kıyır nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için yoğurma kabımın içerisine bir tane yumurtanın beyazını aldım. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Oda sıcaklığında 200 gram tereyağı ekledim. Tuzunu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Elimle yoğuruyorum. Çay bardağının dibinde çok az su ekledim. Ununu ekliyorum. Unu azar azar ilave edin. Bir paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı dolusu da mahlep ekledim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Çok sert bir hamur yoğurmadım. Böyle yumuşak bir hamur hazırladım. Hamuru masanın üzerinde şöyle bir toparlayıp parçalara bölüyorum. Daha sonra da istediğiniz büyüklükte çatallar yapabilirsiniz. Ben çok büyük çatallar hazırlamadım. Bir parça hamuru aldım. Açıyorum. Hamur çok uzun geldi. Biraz bölüyorum. Çok büyük yapmak istemiyorum çünkü. Büyüklüğünü ayarladım. Bundan sonraki bezelerimi de bu şekilde alacağım. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın yapıyorum. Zaten fırında kabaracak. İçinde kabartma tozu var. Çok kalın yapmanıza gerek yok. Hazırladığım bezelerden ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp uzunca fitil yapıyorum. Videoda görüldüğü gibi hazırlayıp iki kenarını birleştiriyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Uzunca bir fitil yapıyorum. Çok uzun yapmıyorum gördüğünüz gibi. Çok büyük yapmak istemiyorum çünkü. Bu şekilde hazırlayıp hepsini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. Uç kısımlarını düzeltiyorum. Aralarını da açıyorum. Mutlaka aralarını açın. Kabarırsa birbirine yapışmasın. Aralarını da açtım. Uçlarını düzelttim. Üzerine ayırdığım yumurta sarısını da bir fırça yardımıyla çatalların üzerine sürüyorum. Üzerini çatalla çizerek şekiller veriyorum. Çok bastırmadan üzerini çiziyorum sadece. Üzerine susam serpiyorum. Çörek otu serpiyorum. Ben sadece orta kısmına serptim. İsterseniz her tarafına da serpebilirsiniz. Küçük bir parça hamurum kalmıştı. Onu da bu şekilde hazırladım. Tepsinin bir kenarına koydum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. 20 dakika pişti. Üzerleri nar gibi kızardı. Fırından çıkardım.
Kıyır kıyır nefis çatal tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.